Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, dolar yatırımı olan sevgili kardeşlerim, hepiniz vaziyet alın. Ortalık fena karışacak. Evet, bu başlığı neden attım? Şimdi bu başlığı neden attığımızı sizlerle birlikte burada yorumlayıp bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, dolardaki hareketler bugün bir kamu formasyon hedefimiz olan 8.90 seviyesine kadar dolar TL kurunda çektiğimiz ara video ile 8.90 seviyesine kadar bu hedefin uzayabileceği şeklindeki yorumumuz vardı ve bu yorumumuza hedefimize 8.87 kurunun görmesiyle birlikte yanıt bulmuş olduk. Evet, vaziyet alın. Dolarda durum neden karışacak? Evet sevgili dostlarım, hemen buradan bir dolar endeksi tarafına geçelim. Vaziyet neden karışacak? Şimdi sizlerle birlikte bunu dolar endeksinde teknik analiz yöntemiyle bulmaya çalışalım. Sevgili dostlarım, bakın dolar endeksinde bizim burada sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli bir formasyonumuz mevcut. Biz bu formasyonu sizlerle birlikte takipteyiz. Sizler de bunu benimle birlikte uzun zamandır zaten takip ediyorsunuz. Şimdi bizim bu formasyonumuza baktığımız zaman bu formasyonda burada bir ikili dip veya biz buna W formasyonu da diyoruz. Dolar TL kuru ortalığı karıştıracak olan hamleyi bu 93.20 civarında yaptığı zaman işte o zaman dolar TL kuru arkadaşlar ortalığı fena karıştıracak. 93.20 sınırı özellikle dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar için bir yandan da dolar endeksini takip etmelerini gerektiriyor. Bizim Merkez Bankamızın son zamanlarda yapmış olduğu 100 bas puanlık faiz indirimi ve bu faiz indiriminin ardından dolar TL kurunda 8.80 tavanını da delip geçmesine sebebiyet verdi. Tüm otoritelerin Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmesi bir intihardan öteye gitmez. Özellikle bu konjonktürde Merkez Bankası'nın herhangi bir çılgınlık yapıp faiz indireceği şeklindeki yorumları bulunmuyordu. Fakat tam da bu dönemde Merkez Bankası bir çılgınlık yaptı ve faizlerde 100 bas puanlık aşağı yönlü indirime gitti. 100 bas puanlık indirim kötü mü? Arkadaşlar 100 bas puanlık indirim bana sorarsanız bence kötü değil. Nedenine gelecek olursak dolar TL kuru zaten şurada izlediğimiz dolar endeksli kaynaklı Merkez Bankası faiz indirimini yapmasa dahi dolar kuru burada zaten güçlü seyrini devam ettiriyor ve dolar endeksli kaynaklı dolar TL kuru tekrardan yukarı yönlü ataklarını yapacaktı. Merkez Bankası bence bir 100 bas puanlık indirim değil, bu dönem içerisinde bir 300-400 bas puanlık indirime gitmesi gerekliydi ki ortalık daha da güzel karışsın. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan diğer ülke para birimlerine baktığımız zaman da arkadaşlar onlarda herhangi bir faiz indirimi olmaması, hatta faiz yükseltme yönlerine gitmeleri diyelim. Onlarda herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. Onların da faiz arttırmalarına rağmen arkadaşlar para birimleri dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti. Bunun nedeni arkadaşlar işte burada takip ettiğimiz dolar endeksinin çok güçlü olması. Dolar endeksinde 91.70 seviyesi önemli bir seviye demiştik. Önceki videolarımızı takip eden arkadaşlarımız bilir. Bu 91.70 her zaman için bir düzeltme bölgesi FED tarafından kullanılıyor. Biz bunu zaten teknik analiz yöntemini kullanıp baktığımız zaman sizler de burada bu V formasyonunun tepelerini birleştirdiğiniz zaman buradaki kırılan noktadan arkadaşlar bakın şuradaki tam kırılan noktadan çizginizi çektiğiniz zaman buradaki seviyenin 91.70 seviyesinden geçtiğini göreceksiniz. Bu dolar TL kuru bu 91.70 seviyesi altına dolar endeksini 91.70 seviyesi altına çekemedikleri müddetçe siz 500 bas puan faiz arttırsanız bile
Dolar TL kuru belli bir miktar geri gelecek ve daha sonra tekrardan yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Bu teknik olarak böyledir arkadaşlar. Ben temel olarak ekonomistler ne söyler? Bu beni bağlamaz. Fakat ben teknik olarak grafiğe baktığım zaman 91.70 üzerinde siz ne yaparsanız yapın, özellikle ham maddeleriniz dışa bağımlı bir ülke pozisyonundaysanız faiz arttırmanızda hiçbir işe yaramayacaktır. Geçmişe baktığımız zaman 400-500 bas puanlık faiz artışlarımız biliyorsunuz vardı. Bir sonuç oldu mu? Şu anki seviyeye baktığınız zaman dolar TL kurunun 8.80 tepesinde açtığını görmekteyiz. Dünya genelinde eksi faiz uygulanırken bizde yüksek faiz uygulanmasına rağmen ülkemize gelen döviz miktarı maalesef ki yeterli oranda olmadı. Yüksek faiz demek esnafımızın da bu arada zor durumda kalması demek arkadaşlar. Bizler bu döngüden kurtulabilmemiz için mutlaka kendi üretimimizi kendimiz yapmamız şart. Çiftçiye olan desteği artırmamız şart. Bunların dışında hukuk, özellikle hukuk, eşitlik kavramlarına çok dikkat etmemiz lazım. 2020 yılındaki kredilerle büyüme oranımıza gene geçmişe doğru baktığımız zaman dağıtılan kredilerin hiç de adil bir şekilde dağıtılmadığı da ortada. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz şu şekilde anlatayım. Ben 2020 yılında ev almak için bankada kredi başvurusunda bulunduğum zaman arkadaşlar bana müteahhitin ismini sordu, firmasını sordu ve o zamanlardaki düşük 0.69 faizden kredi çekmek istediğim zaman bu kredi bana tanınmadı. Yani bireysel olarak bankaya gidip 0.69 üzerinden ev kredisi çekmek istediğim zaman banka bana bu fırsatı tanımadı. Fakat müteahhit üzerinden bankaya gidip yatırım üzerinden bankaya gidip 0.69 civarlarından kredi kullanmak istediğim zaman bu kapılar sonuna kadar açıldı. Şimdi burada ne türden bir adaletsizlik var diyeceksiniz. Bir kere adaletsizlik, ben 0.69 faiz oranıyla kredi çektiğim zaman istediğim evi alamıyorum arkadaşlar. Birinci uygunsuzluk bu. Yani illa beni o anlaşmalı müteahhitin yapmış olduğu bankayla mı artık bunun karşılığında bankadan herhangi bir ne derler bir fark, bir kazanç mı elde ediliyor? Bunu da bilmiyorum. Fakat yorumların altına bu tür durumlarla karşılaşmış olan arkadaşlar varsa onlar da yazarsa sevinirim. Tabii şimdi vaziyet alın, dolar ortalığı karıştırıyor. Nasıl karıştırıyor? Evet, şu an müteahhitlerin geldiği durum ortada. Neden müteahhitler şimdi bu duruma geldi? Bu da çok basit. Dolar ve dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte zamanında 0.69 kredi faizlerinden çok sayıda insan yararlanamadı veya adaletsiz bir şekilde bu para dağıtıldığı için, parası olana bu para verildiği için parası olmayanlar maalesef ki yatırım olarak o dönemde de zaten kendilerine bir ev alabilme fırsatı bulamadı. Tabii durumu iyi olanlar o dönemde tekrardan 0.69 faizi de 1-2 ev alınca bu sefer evlerde yığılmalar meydana geldi. O dönem güzel iş yapmaya başlayınca sağ olsun inşaat firmaları da ev fiyatlarını 2-3 misli arttırarak yukarı pozisyonlara çekti. Hatta o dönem 0.69'lardan bile kredi çekmeyi başaranların birçoğu da maalesef ki hem düşük krediler fakat ev fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kendi gönüllerinde yatan evi alamadılar. Mesela 2+1 ev almak isteyenler belki de 1+1 eve yönlenmek zorunda kaldılar. Bunları neden anlatıyorum? Bunları anlatmamdaki sebep işte vaziyet alın, dolar ortalığı fena karıştıracak. Dolar şu an tekrardan maalesef ki dolar endeksinin etkisiyle birlikte dolar endeksi de ilerleyen dönemlerde bu 93.20 seviyesi üzerinde kalıcı olmaya başlarsa arkadaşlar işte o zaman ortalık
fena karışacak. Sırf bizde değil, dünya genelinde bence ortalık fena karışmaya başlayacak ki bu 93.20 üzerinde kalıcılık olması demek dolar endeksinin de ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü hareketini 97 puanlar üzerine doğru bile çekebileceği dönemi getirecektir. Şimdi dolar endeksini konuştuktan sonra dolar grafiğine geri dönelim arkadaşlar. Bakın dolar grafiğinde son tepe olan bizim takip ettiğimiz şuradaki 8.80 tepesi kırıldı ve bugün itibariyle bir haftalık kapanışlarda dolar TL kurunda görülmeye başlayacak arkadaşlar. Bu 8.80 üzerinde Merkez Bankası dolar TL kurunu buradan aşağı çekmeye çalışıp bunu başarabilirse dolar TL kurunda bir 8.59 artık kuvvetli bir destek konumuna geçti. Tabii şimdi artık yatırımcılar özellikle dolar yatırımcısı buradaki dolar endeksini mutlaka takip etmek zorunda. Çünkü bu dolar endeksindeki bağlantı 93.20 üzerinde kalıcılık başlarsa bizim tarafımızdan da bu dolar TL kuruna istediğiniz kadar müdahale edin. Dolar TL kuru 8.59 seviyesi altına tabii bu dolar endeksiyle bağlantılı arkadaşlar. Bakın 93.20'de dolar endeksi kalıcı olabilir ise dolar TL kurunu artık buradaki 8.59 altına çok zor getiririz. Bunun nedeni de 93.20 üzerindeki V formasyonun dolar endeksini 97 puan seviyesine kadar yukarı yönlü çekmesinden kaynaklı olarak bizim burada yapacağımız müdahalelerde hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü globalde çok güçlü olan bir dolar TL kuru zaman içerisinde bizler de izlemeye devam etmiş oluruz. Haftalık bazda hemen dolar TL kurunu açtığımız zaman arkadaşlar gene bizler için hoş olmayan seviye yani 8.80 seviyesi, bu 8.80 seviyesi gene önemini göstermekte. Burada aşağıda bir 8.26 seviyesi dolar TL kurunda bir 60 kuruşluk marş. 8.26 ve 8.80. Bunu 8 yani 60 kuruş hemen dersek. Bu da takribi 8.80 üzerinde dolar TL kurunun kalması ve günlük kapanışlar haftalık kapanışlar yapması demek. Haftalıkta bir kapanış yapması demek artık bu 8.80'de bir direnç, bir destek bölgesi oluştu anlamı taşıyacağından dolayı 8.80 60 kuruşta üzerine eklediğimiz zaman arkadaşlar 9.40 seviyesine kadar dolar TL kurunu ileri yönlü tetikleyecek hareketi başlatabilir. Biz daha önceki videolarımızda özellikle benim için bu bölgenin bir alım bölgesi olarak dolar TL kuru yatırımcıları için değerlendirilebilecek bir bölge olduğunu zaten sizlere daha önceden söylemiştim. Her zaman yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla al veya sat bölgesi vermem arkadaşlar. Bunu beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarımız bilir. Fakat yeri geldi mi de yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla alınabilecek bölgeleri her zaman hatırlatmışımdır. 5.19'dan başlayan yatırım tavsiyesi olmadan bir alım, ben olsam alırım dediğim bir bölge. Bu bölgedeki ana hedef 7.20 seviyesiydi. Eskilerden takip edenler bilir. Buradan bir geri dönüş tekrardan bizler için 6.80 bölgesinden vermiş olduğumuz ikinci tavsiyemiz. Buranın da ana hedef bölgesi zaten 8.80'leri gördük. Ve bu 8.80 tepesinden üçüncü vermiş olduğum 8.27 seviyesi. 8.27 bölgesindeki hareketi kaçırmış olan arkadaşlar için ise yapacak ne olabilir? 8.80 kapanışları sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken
önemli bir yer. Bu seviye üzerinde Merkez Bankası boş kalmayacaktır. Bakın burası da çok önemli. Dolar TL kuru üzerinde şurada bir 9.25 ve 9.40 dirençlerine doğru götürecek hareketi tetikleyecek olan kapanışlar 8.80 üzerinde olacaktır. Kısada bugün yapmış olduğumuz 8.90 kama formasyon hedefimiz, o da biliyorsunuz 8.87'ye kadar çalıştı. Fakat 8.80 seviyesine kadar bir geri dönüş oradan yaşansa da tekrardan oradan alımlarla karşılaşan, hala güçlü durumda olan bir dolar TL kurunu da sizlerle birlikte takip ettik. O yüzden derim ki vaziyet alın. 8.80 önemli destek. Bu destek üzerinde dolar TL kuru tutunmasına devam ettiği müddetçe dolar teknik analizi der ki bu seviyelerin üstü kritik. Dolar tekrardan 9 TL üzerine atıp ilk etapta 9.25, oradan 9.40 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Tabi bu arada bazı üstadlarınız ne der bilemem. Videolarında genellikle benden bahsettiğini de biliyorum. İnsanları korkutmanın bir anlamı yok. Neyse, teknik analizde ne görüyorsanız onu söylemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Daha öncelerden de dolar TL 5 TL'ye gidecek şeklinde yorumlar yapıldı. Benim o dönemde yapmış olduğum Elliott teorime göre dolar TL'nin tekrardan 8.80 seviyesi üzerine doğru gideceğiyle ilgili videolarım vardı. Yorumların altına kötü ve yanlış yorum yazan trollere sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. Benim geriye dönük videolarımı açın, izleyin. 2021 yılı içerisinde dolar TL kaç para olacak? Altın, gümüş, kripto paralar kaç para olacak? Bunları sıkı bir şekilde açın. Bir de dolar 14, 15, 20, 30 TL olacak diyenlerin videolarını açın. Her yıl kimin noktasal yapmış olduğu tahminlerin geldiğini görün. Bakalım o zaman bu yaptığınız yorumlara utanacak mısınız? Yoksa yüzünüzü bile kızartmadan gene pişkin pişkin bu hareketlerinize devam edecek misiniz? Ben de çok merak ediyorum. Evet sevgili dostlarım, dolarda vaziyet alın. Ortalık karışacak videomuza burada son verelim. Gene ara videolarımızı tekrardan yapacağız. Bugün doları yorumladık. Dolarda teknik analizin bizlere göstermiş olduğu seviyeler, dolar endeksinin göstermiş olduğu seviyeleri inceledik. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşları mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.